Merhaba, ben Mahmut Gediz. Namı diğer Uçan Adam. 88 Manisa doğumluyum. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır reklam sektöründe çalışıyorum. Fotoğraf ve video içerikleri üretiyorum. Teknik olarak fotoğrafçıyım diyebilirim aslında. Prodüksiyon ve dijital alanda hizmet veren bir ajansımız var. Evliyim, 2 yaşında bir de oğlum var. Yoğun bir iş hayatım var. Fakat seyahatler bu iş hayatımın bir parçası. Seyahat ederken bir yandan işini yapan nadir türlerden birisiyim aslında. İlk yurt dışı seyahatim 2012 yılında Afrika'ya olmuştu. Fakat öncesinde yurt içinde pek çok noktaya seyahatim oldu. Bu yurt içindeki seyahatlerimi üniversite yıllarında ve üniversiteden sonraki süreçte blogumda, web sitemde, sosyal medyada paylaşıyordum. Bir vesileyle bu paylaşımlarımı bir uluslararası bir yardım derneği görüp bana Afrika'ya gider misin diye teklifte bulundular. Afrika'ya gittim, Etiyopya'ya. Yaklaşık bir ay boyunca Etiyopya'da seyahat ettim. Ben hikaye avcısıyım. Benim bir mottom var. Her fotoğrafın bir hikayesi olmalı. Mesela ben Cengiz Aytmatov'un pek çok kitabını okudum. Elveda Gülsarı adlı bir kitabı var. Bu kitapta Kırgızistan'ı bir atın gözünden anlatıyor. Ve ben Kırgızistan'a gittiğimde Kegeti Yaylası'nda Cengiz Aytmatov'un o bahsettiği o atı gördüm. O ata bindim ve bununla video çektim. Halit Hüseyni var, Afganistanlı bir yazar. Kitaplarında bahsettiği savaşlarda paramparça olmuş o sokaklar ve hayatlar bizzat orada var. Şu ana kadar Etiyopya, Güney Afrika, Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Moğolistan, Afganistan, Kamboçya, Hong Kong, Uzak Doğu'da Hong Kong lokasyonlarına gittim. Yine Balkanlarda yaklaşık 6 ülke gezdim. Seyahatlerimi genelde STK'lar, dernekler ve şirketler sponsorluğunda yapıyorum. Onların fotoğraf, video ve reklam çalışmaları için gidiyorum. Fakat bu şöyle olmuyor. Yani reklam filmini çekip hemen geri dönmüyorum. Orada bir hafta proje varsa ben bir aya çıkarıyorum. Onun için çünkü ülkeyi keşfetmem, ülkeyi yaşamam ve ülkeyi hissetmem gerekiyor. Mesela Etiyopya'da bir günde yaklaşık 2000 kurban kesip başkent Addis Ababa'da dağıtmıştık. Bu dağıtımın sonunda akşama doğru ben de hatıra olsun diye bir fotoğraf çekilmek istedim. Elimdeki makineyi oradan birisine verdim. Tarif ettikten sonra bir poşet alıp orada sıraya giren Afrikalılardan, Etiyopyalılardan birisine uzattım. O esnada fotoğraf çekildikten sonra o eti verdiğim adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bana sarıldı ve Amherikçe, yani kendi dilinde bana bir şeyler anlatmaya başladı. Adamın ismi Rayyan'mış ve en son eti 17 sene önce yemiş. Bu olay beni derinden etkilemişti. Rayyan, yani Rayyan amca Türkiye'ye minnettarlığından ve Türkiye sevgisinden dolayı ağlayıp bana sarılmıştı orada. Orta Asya benim için çok farklı. Özellikle Moğolistan bozkırları benim kendimi bulduğum, ruhumu bulduğum bir ülke. Kazak Türklerinin yoğun yaşadığı Bayanülgi şehri vardı. Bayanülgi şehrine yakın bir yerde 3 gün boyunca çadırlarda kaldık orada. Geleneksel Kazak çadırlarında kaldık. O kadar güzel yıldızları gözlemleyebiliyordum ki uyumanın bir israf olacağını düşündüm. Sabaha kadar makinemi koyup uzun pozlama yapıp yıldızları ve galaksiyi pozladım. Bu esnada sürekli yakından, yani çok yakından kurtların seslerini ve çakalların seslerini, ulumalarını duyuyorduk. Sabaha doğru da güneş doğmaya başlayınca bu sefer kartalların ve şahinlerin sesleri ortalığı doldurdu. Bayanülgi'deki o çadırda geçirdiğim gece hayatımın en güzel gecelerinden birisi diyebilirim.
Orta Asya'da ve eski Türklerde aslında at kültürü çok farklı bir seviyede. Belki biliyorsunuzdur, dünyanın ilk ve tek at bakanlığı Türkmenistan'da. Yani Orta Asya'da at kültürü çok farklı bir noktada. Fakat Moğolistan'da bu bir tık daha farklı seviyede. Moğolistan'da bir meşhur bizim Çamlıca Tepesi gibi bir tepe vardı. O tepeye çıktık ve orada vlog çekiyordum. Sıradan bir vlog. O vlogu çekerken dağlara tırmandım. Yapısını ilgimi çekmişti. O esnada bir oyukta at kafası gördüm. At kafaları neden buraya getirdiklerini sordum. Bu arada parantez içinde söylüyorum. Atları yiyorlar. Yani at eti yiyor insanlar. Atın sütünü içiyorlar, atın etini yiyorlar. Fakat oraya başları koyulan atlar normal etlerini yedikleri atlar değil, yarış atlarıymış. Yarış atlarında şöyle bir özelliği var. Yarış atları kesinlikle yenmiyor. Onlar biraz kutsal hayvan sınıfına giriyor. Yani çocukluğundan itibaren bir yarış atı oradaki Kazak çocuklarla eşleştiriliyor ve o onun atı oluyor. Yani ölene kadar onunla bir kardeş gibi, bir dost gibi yetişiyorlar. Atın ruhunun başında olduğu varsayılıyor. Öyle düşünülüyor. Öldükten sonra atın başı kesiliyor ve yüksek noktalara koyuluyor. Arı anasın, ben balanın canana. Sensiz menin bak жұлдызым cananım. Sensiz menin ayım tuğup aldımdan. Aktım şavuk bas beygeni ağlama. Moğolistan deyince herkesin aklına klasik çadır, at ve bozkır geliyor. Fakat Ulanbator o bölgedeki en lüks şehirlerden birisi. Ulanbator'da lüks rezidansların ve otellerin hemen yanında bir çadır görebiliyorsunuz. Veya adam şehre taşınmış, Ulanbator'a taşınmış bir iş adamı bir villa yaptırmış oraya ama bahçesinde bir çadır var. Bir yandan modernizme uyum sağlamışlar ama bir yandan da geleneklerinden ve geleneksel yaşamdan kopamamışlar. Hava soğukluğu -50 dereceyi bulabiliyor. Ulanbator dünyanın en soğuk başkentlerinden birisi. Yazın o çadırda yaşıyor geleneksel bir şekilde. Kışın da villasında yaşamaya devam ediyor. Yine Moğolistan'ın Bayanülgi şehrine yakın bir köyde, sanırım Tolbo köyüydü yanlış hatırlamıyorsam, bir çadıra misafir oldum. O kadar keyifliydi ki, yani çadırın içerisinde yaşlı bir ata, yani dede vardı, anneleri vardı, 5 tane çocukları vardı ve çadırın etrafında tilki avladıkları, tavşan avladıkları bir kartallığı vardı. Çocukların dahi binebildiği atları vardı. Koyun sürüleri ve keçi sürüleri vardı. Kendi köpekleri vardı. Tam bir bozkır hayatının içerisine düşmüştüm orada. Çocuklarla o sürülerin arasında ve bozkırda çok uzun vakit geçirdim. Çok keyifli dakikalar geçirdim. En son oradaki küçük çocuklardan birisi, Kazak bunlar bu arada, artık ayrılmaya yakın kamerayı aldı, aksiyon kamerasını, ve bana şarkı gibi bir şiir okudu. Sayakatlar жүрміз, ağam var bәріміз sayakatlar. Atım Mahmut. Mahmut ağam bәріміз sayakatlar жүрміз. Өзім атым Жамбыта, әпекем Гүлжайна деген бауырым, Суқа деген бауырым, бәріміз төртеуміз sayakatlar жүрміз. Uçan adam. Kazakistan o lokasyonun Orta Asya'nın en gelişmiş ülkelerinden birisi. Özellikle Astana o bölgenin en gelişmiş şehri diyebilirim. Bu yüzden o bölgeye gidip çadır, at görmek isteyen varsa, yani geleneksel yaşamı görmek isteyen varsa Kazakistan çok doğru bir tercih değil. Biraz modern bir ülke. Yine görebilirsiniz tabii, fakat kırsala inmeniz gerekir. Kırgızistan nispeten bu konuda daha iyi. Dil problemini neredeyse hiç yaşamadım. Yaklaşık bir ay gibi bir sürede ortalama seviyede konuşabilecek kadar Kırgızca ve Kazakça öğrendim Orta Asya'da. Kırgızistan'da bir çadıra girdiğimde selamünaleyküm diye selam vermiştim. Yaşlı bir adamın dışında selamımı alan olmadı. Sebebi de şuymuş: onlarda selamünaleyküm değil, assalamu aleyküm denmesi gerekiyormuş. Tabii bunu zaman geçtikçe ben de öğrendim. Ortak kelimeler çok, sadece telaffuz farklılıkları var. Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a yakın iki tane önemli ziyaret edilecek yer var. Birisi Göktürk anıtları, birisi Cengiz Han heykeli. Biz Cengiz Han heykelinin orada drone uçurduk. Cengiz Han heykeli bu arada çok yüksek. Dünyanın en büyük ikinci atlı veya birinci atlı heykeli olması lazım. En büyüklerden birisi. Drone'u kaldırdık abi.
Cengiz Han heykelinin boyunu da geçtik. Ben birkaç kadraj aldıktan sonra bir anda yeşil askeri bir helikopter drone'un önüne geldi ve drone'a sinyal kesici gönderdiler. Bir anda drone aşağıya düşmeye başladı. O anda biz öyle panikledik ki elimde kumandayla sağa sola koşmaya başladım. Sinyal bozucunun etki alanından kurtulduktan sonra drone tekrar toparlandı bir şekilde. Drone'u alıp araçların arasına bizden 2-3 araç öteye indirdim. Askeri helikopter de bizim nereye indirdiğimizi görüp o da hemen çitlerin dışına inmek için yeltendi. Bu arada ben de drone'u hızlıca kapıp araca daha kapatmadan drone'u binip o toprak yolda böyle 120-130 kilometreyle falan kaçtık askeri helikopterden. Bilmiyorum Moğolistan'da ilk drone uçuran ben mi oldum, o yüzden mi böyle bir aksiyon yaşadım ama drone konusunda heyecanlı bir maceram olmuştu orada. Orada ata biniyoruz. Allah 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 Allah. Afganistan benim için seyahatlerim arasında en hüzünlü seyahatlerden birisi. Dünyanın en güvensiz, en riskli ülkelerinden birisi Afganistan. Özellikle başkent Kabil. Neredeyse 2 haftada bir patlamanın olduğu, 2 haftada bir olayların yaşandığı bir şehir. Yaklaşık 5 şehir gezdim Afganistan'da. Afganistan aslında tarihinde şiirleriyle, şairleriyle ve gül bahçeleriyle meşhur bir ülkedir. Mesela bizim ülkemizde dünyaca meşhur olan Mevlana Herat şehrinde doğmuştur. Selçuklu Devleti ve pek çok Türk devleti Afganistan toprakları üzerinde kurulmuştur. Bugün orayı gezdiğimizde Selçuklu'dan ve eski Türklerden kalan çok muazzam tarihi eserler gördük. Afganistan'da yaşadığım bazı ilginç hadiseler oldu. Mesela Türklere ve Türkiye'ye karşı çok ciddi bir sempati var, ciddi bir sevgi var. Afganistan'ın %45'i Türkmen ve Özbektir aslında. Fakat bu sadece Türkmenlerde ve Özbeklerde değil, Afganistan'ın yerlileri olan Peştunlarda ve diğer ırklarda da aynı şekilde Türkiye'ye karşı ciddi bir sempati var. Arabaların üzerinde mesela arkasında, camında, sağında, solunda Türk bayrağı gördüm. Arkadaşlara dedim ki yani bu adamlar neden Türk bayrağı takıyorlar? Türk mü bunlar? Değil dediler. Peki neden takıyorlar dediğimde bariz bir sebebi yok. Türkiye'yi sevdiklerinden dedi. Bir arkadaş da dedi ki orada Taliban veya ona benzer güçler Türk bayrağının olduğu araçlara fazla ilişmiyor. Veya Afganistan askerleri Türk bayrağı gördükleri araçlara çok fazla bulaşmıyorlar, zorluk çıkarmıyorlar demişti. Bu bana biraz ütopik geldi. Fakat bizzat yaşadığım bir olay beni çok şaşırttı orada. Mezar-ı Şerif havaalanında korumalardan geçiyoruz. Yaklaşık 10 tane polis ve asker koruma noktasından geçiyoruz. Çok ciddi güvenlik önlemleri var. Her seferinde de üzerimizde ne varsa çıkarıyoruz. Bavulları tek tek açıyoruz. En son bütün güvenliği geçtikten sonra havaalanının içerisine girerken bir polis karşıdan bize seslendi. Bizi durdurdu. Yanına çağırdı. Siz dedi Türk müsünüz dedi. Evet Türküz dedim. Gel benimle dedi. Üzerinde üniforma vardı. Sakallı bir polis. Beni aldı. Hemen 10 metre 20 metre ileride bir cami vardı. Mescit, küçük bir mescit. O mescidin içerisine soktu. O arada üniformasını falan çıkarmaya başladı. Ondan sonra o esnada da konuşmaya başladı tabii. Anlatmaya başladı. O üniformayı çıkarınca ben artık yavaş yavaş korkmaya başladım. Bir yandan telefonu aldım elime. İşte arkadaşları arayacağım. Bir olay olursa hemen gelsinler diye. Sonra dedi ki işte ben dedi Özbekem dedi, Türk kardeşlerimi dedi çok severim dedi. Biz burada dedi Türkleri dedi çok severiz falan dedi böyle. Benim tabii rahatladım böyle, artık kopçalarım gevşedi. Sarıldık falan birbirimize. Bana orada meyveler ikram etti, çay ikram etti, meyve suları falan verdi. Daha sonra kalkmak istediğimde de beni kaldırmadı. Yani kapıya kadar sürekli böyle elime hurma veriyor, işte meyve veriyor, gel biraz daha kal falan diyor. Çok şaşırmıştım. Ayaküstü yaşadığım bir hadiseydi. Adım Taş Murad-ı Muhammedi. Taş Murad-ı Muhammedi. Bizi görür görmez dedik Türk müsünüz dedi. Türküz dedik, direkt kardeş kardeş dedi böyle. Arap olsa, Acem olsa, Türk olsa, Özbek olsa, Türkmen olsa, Müslüman olsa kardeş. Yine Herat şehrindeydik. Herat şehrinde bir duvarın üzerine Türk bayrağı çizildiğini gördüm. Yaşlıca bir teyze vardı orada. Neden duvarına Türk bayrağı çizdiğini sordum. Biraz da gülümseyerek, biraz da sinirlenerek bana dedi ki bu bayrak Türkiye'den de büyüktür gibi bir cümle sarf etti. Orada böyle tüylerim diken diken oldu. Yani Taliban'dan korunmak veya Afgan polisinden korunmanın dışında
Afgan halkı, Pakistan halkı aynı şekilde ciddi bir ilgi ve alakayla bizi takip ediyorlar. Hatta orada Kurtlar Vadisi şu an en favori dizi. Hatta onu geçmek üzere olan başka bir dizi var. Diriliş Ertuğrul. İnsanlar oradaki çocuklarına artık Polat ismini ve Ertuğrul ismini koymaya başlamışlar. Aslında aynı şekilde bu hikayeyi Balkanlarda da yaşadım. Arnavutluk'ta Ladomerisa isminde bir köye gittik. Orada 2 gün kaldım. Çocuklarla tanışıyorum. İsimleri işte Leonardo, Gabriel, Michel gibi isimleri var. Ama çocuklar bu arada Müslüman. Yani Müslüman çocuklar. Fakat saç kesim tarzları, işte kulaklarında erkek çocukların komple böyle küpe takması falan çok ilgimi çekti. Oradaki anlaşabildiğim birisine sordum. Neden dedim çocukların isimleri Gabriel, Michel ya da Leonardo falan. Dizilerden çok etkileniyorlarmış. Özellikle işte İspanyol dizilerinden veya işte Hollywood filmlerinden, dizilerinden çok etkileniyorlarmış. Fakat son zamanlarda yeni doğan çocuklara ilginç şekilde Memati, Polat, Abdülhey veya Ertuğrul gibi isimler koymaya başlamışlar. Çocukların içerisinde bir iki tanesi var, Türkçe konuşuyorlar. Yani bunu nereden öğrendin diyorum. Ertuğrul'dan öğrendim diyor. Polat'tan öğrendim diyor. Yaklaşık 2 hafta kaldım Afganistan'da. Son gün mutlaka gitmek istediğim bir nokta vardı. Cami çıkışında muskaları ve okunmuş bazı duaları parayla satan bir mollayı eleştirdiği için, bu yaptığının dinde yeri yoktur dediği için linç edilen birisi vardı. Farkunda ismi. Tabii Afganistan'da ve dünyanın birçok noktasında infiale sebep oldu bu olay. Aynı o yakıldığı yerde, linç edildiği yerde bir anıt yapmışlar. Öldürülen ve tecavüz edilen kadınlara ithaf olunarak. Oraya gitmek istedim. Oraya gittim. Farkunda'nın üzerinden arabayla geçilen, kafasını taşla ezdikleri ve nehire atıldığı yerleri hep gördüm. Orayı koruma altına almışlar. Bu benim için Afganistan'da mutlaka gidilmesi gereken noktalardan birisiydi. Addis Ababa'dan Mekkelle'ye gitmek için havaalanındaydım. Bekleme salonunda yaklaşık 50-60 kişi vardı. Kalabalıktı. Tamamı siyahiydi. İçinde bir tek ben beyazdım. Bir de İsveçli bir çift vardı. Evli, çocukları var. Salonda kimse konuşmuyordu. Yani içeride biz farklı renkte olduğumuz için göz ucuyla genelde bizi kesiyorlardı. Nasıl ülkemizde bir siyahi gördüğümüzde biz onları kesiyorsak, orada da kesilen taraf bizdik. Sonra İsveçli çift koridorun diğer ucunda, diğer tarafta da Etiyopyalı bir çift vardı. Onların da ufak çocuğu vardı. İkisinin de 1,5 yaşlarında çocukları vardı. Bir anda o siyahi çocukla küçük sarışın mavi gözlü çocuk birbirlerini gördüler. Annelerin ellerini bırakıp aynı anda birbirlerine karşı yürümeye başladılar. Ortada buluşup ikisi bir anda birbirine sarıldı. Birbirlerinin yanaklarını okşamaya başladılar. Hiç tanımadıkları bir adamın dizine yaslanıp birbirlerini böyle yanaklarını okşuyorlar, saçlarını okşuyorlar. Birbirlerine ilginç böyle sözler söylüyorlar. Yani aslında birisi Amherikçe konuşuyor, birisi kendi dilinde konuşuyor. Fakat ikisi de ilginç bir şekilde, çok güzel şekilde anlaşıyordu. Ve salon, o ambiyans bir anda sımsıcak oldu. Herkes gülmeye başladı. Herkes sohbet etmeye başladı. Çocuklarla ilgilenmeye başladı. Son anda makinemi çıkarıp o birbirlerini okşama sahnesini çekebildim. Daha sonra bu fotoğraf bana uluslararası bir yarışmada bir ödül kazandırmıştı. İşte bu noktada işte her fotoğrafın bir hikayesi olmalı mottasını altına böyle yazmak istiyorum. Gerçekten benim için çok güzel bir hikayeydi. Seyahatlerim içerisinde Balkan seyahati görsel olarak en güzel, en estetik seyahatlerden birisiydi. Gözün alabildiğine yeşil, gözün alabildiğine nehirlerin ve ırmakların aktığı ülkeler, şehirler. Özellikle Travnik, ya Bosna Travnik şehri Yüzüklerin Efendisi'ndeki elf diyarı gibiydi. Özellikle gittiğim zamanlarda. Yani bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan gökkuşağı var, havada kuşlar uçuşuyor, nehirler coşkun coşkun akıyor. Çok muazzam bir manzara vardı orada.
Fakat yaşadığımız ilginç bir hadise vardı. Şimdi ben Bosna seyahatine çıkmadan önce bir TV programında izlemiştim. Şöyle anlatıyordu TV programında. 90'lı yıllardaki o sıkıntılı dönemden sonra, oradaki katliamlardan sonra Türk askerleri Balkanlara, Bosna'ya yardıma gidiyor. Bir adam diyor ki, yani burada listede ismi olmayan bir teyze var hemen şu tepede. Ona da yardım götürür müsünüz diyor. Bizim askerlerimiz tabii diyor, kolileri alıp ona yardıma gidiyorlar. Bu yaşlı teyze çocuklarını işte Srebrenica katliamında falan kaybetmiş bir teyze. Bizim askerlerimizi görür görmez heyecanlanıyor ve Türk müsünüz diyor. Evet diyor bizim askerlerimiz ve geleceğinizi biliyordum diyor. Orada sarılıp birbirlerine ağlıyorlar, duygulanıyorlar falan. Bu bana çok romantik, çok dramatik gelmişti. Ya bu kadar değildir demiştim. Fakat olayın neredeyse bizzat aynısını yaşadım orada. Yardım götürüyoruz. Dağ başındaki bir köye gittik. Kolilerle yardımları dağıttık. Oradaki bir abi dedi ki, yani tepede bir teyze var, Halime teyze var. Ona da götürür müsünüz dedi. O biraz uzakta. Onun da ihtiyacı var dedi. Eşiyle beraber yaşıyor. O da katliam döneminde sıkıntılar yaşamış. Ailesini, efradını, akrabalarını kaybetmiş. Girdik eve. Hiçbir şekilde kurgu yok olayda. Kapıyı açtık. 4-5 kişi içeri girdik elimizde kolilerle. Teyze, Halime teyze bizi görür görmez o kadar heyecanlandı, o kadar mutlu oldu ki bize sarıldı ve işte hoş geldiniz benim evlatlarım, Türkler gelmiş diye, vefalı Türkler gelmiş diye ağlamaya başladı. Ya o anda o hadise geldi benim aklıma. Beni çok şaşırttı. Benim evlatlarım, benim işte Türk oğullarım gelmiş diye böyle dakikalarca ağladı bizimle orada. Bizim gitmemizi istemedi. Hatta biz gidecekken burada kalın, benim oğlum olun falan diye böyle çok duygusal sözler söylemişti. O da Balkanlarda yaşadığım ilginç hadiselerden biridir. Güney Afrika'da Johannesburg'da bir berbere gittim. Tıraş olacaktım. Berber Pakistanlı bir berber. Ve benim Türk olduğumu, Türkiye'den geldiğimi duyunca direkt şunu dedi. Two country, one nation dedi. Yani biz iki ülke, bir milletiz ve kardeşiz dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Pakistan, bütün uçak filomuz sizlerin emrindedir dedi. Kurtuluş Savaşı'nda 1 milyon sterlin yardım gönderdiler. Yine yaklaşık 1000 kadar Pakistanlı asker hem Çanakkale cephesinde hem Filistin cephesinde bizimle beraber savaştı. Daha sonra Pakistan'a gittiğimde Lahore'da havaalanına indim. Tam bir curcuna, tam bir karmaşa. Her tarafta insan var. Pasaport kontrolü için nereden geçeceğimi bulamıyorum. Ellerimde valizler var. Yaklaşık 30 dakika falan döndüm durdum. Bir tane güvenlik görevlisi var orada. İri, sakallı, böyle cüsseli bir güvenlik görevlisi vardı. Diyorum ki nereden gideceğim? Where are you from dedi. Dedim I am from Turkey. Oh my brother dedi. Böyle iri kollarıyla beni bir sardı. Sakalını falan yüzüme sürtüyor. Dedim abi ne yapıyor bu adam, ne yapacak bana? Böyle sakalı falan ağzıma burnuma doldu adamın. Sırtıma vuruyor böyle işte my brother dedi, we are brother falan diyor. Aldı beni güvenlik gümrük kontrolüne, pasaport kontrolüne getirdi. Pasaport kontrolünde adamın elinden aldı mührü abi. Kendisi böyle bastı. Mührü vurdu pasaporta. Pasaportu da aldı, beni götürdü. Bavullarımı almaya çalışıyor. Ben vermiyorum. Yok abi ver falan böyle. Orada bir güreş ettik. Zorla aldı bavulları böyle. İşte bana yol gösterdi. Geçirdi birçok noktadan falan hiç uğraştırmadan. En son beni taksiye bindirdi. Adresi falan sordu. Taksiciye adresi tarif etti. Taksiye de parasını kendisi verdi abi. Ben tabii son ana kadar şok yaşadım. En son zorla teşekkür ettim pencereden. Teşekkür ederim falan dedim. Bu da mesela çok ilginç bir hadiseydi Pakistan'la ilgili. Seyahatlerde yemek konusunu mümkün olduğunca ayırt etmemeye çalışıyorum. Kriterlerimi olabildiğince geniş tutmaya çalışıyorum. Mesela Kamboçya'da aslında egzotik meyveleri çok güzel Kamboçya'nın. Hayatımın en güzel egzotik meyvelerini orada yedim. Fakat Kamboçya'da çok ilginç yemek kültürü de var.
işte kurbağa, örümcek, akrep, sokak kenarında seyyar satıcıdan akrebi alıp işte çöp şişte akrebi yiye yiye falan gidiyorlar veya kurbağayı alıp böyle kemire kemire gidiyorlar. Normalde yiyemezdim kurbağa veya işte sümüklü böcek falan. Fakat her gün onun içerisinde yaşayınca ve her gün o yiyecekleri görünce bir süre sonra görsel olarak alışmaya başladım. Kurbağa bacakları çok iştahımı kabartmaya başladı. Böyle bir adeta tavuk eti gibi kızarmış ve güzel falan kokuyordu böyle. Ben yedim kurbağa bacağını. Lezzetli, gerçekten güzel. Tavsiye ediyorum arkadaşlara. Kurbağa bacağı yiyebilirsiniz. Tabii açıldıktan sonra artık dedim tamam ya, ben artık her şeyi yerim falan. Sümüklü böcek satan bir seyyar satıcı gördüm. Aslında bakıyordum, sadece bakıyordum orada. Fotoğrafını çekiyordum. Adam bir anda bir avuç uzatıp ikram etti bana. Ben de alıp hiç tereddüt etmeden yedim. Bizim midyeden çok bir farkı yok. Biz alışkın olmadığımız için bize farklı geliyor. Aslında gayet de lezzetli bir tadı var. Tuzlu, böyle etli falan. Tavsiye ediyorum. Güzel yani. Samsa kelimesini ilk defa Kazakistan'da, Almatı, başkent Almatı'da gördüm. Üçgen şeklinde, şöyle üçgen şeklinde bir yiyecek. Bizim Ege bölgesindeki pişilere benziyor. Kızarmış hamur aslında. İçinde de kıyma vardı. İsmi samsa. Daha sonra aynı yiyeceği Kırgızistan'da gördüm. Bu sefer içerisinde peynir vardı veya boştu. Askerliğimi yapmak için Türkiye'ye geldiğimde Erzincan'da samsa tatlısı diye bir tatlı gördüm. Yapı olarak üçgen, aynı şekilde sarmal ve içerisinde ceviz vardı. Pakistan'a gittim. Pakistan'da seyyar satıcıda aynı şekilde üçgen, içerisinde baharatlı patates vardı ve ismi de yanlış hatırlamıyorsam samosaydı. Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan ve Türkiye, 4 farklı ülke, 4 farklı kültür, fakat ortak bir kelime ve ortak bir yiyecek kültürü vardı. Aslında ne kadar büyük bir coğrafyada ne kadar güçlü bir ortak kültüre sahip olduğumuzu göstermişti. Şimdi Orta Asya'ya bu kadar çok seyahat edince en çok sorulan sorulardan birisi, abi at eti yedin mi, kımız içtin mi oluyor. Yedim, içtim, bindim, sevdim, abi hepsini yaptım. İlk defa at etini Kazakistan Çimkent'te yedim. Bizim sucuğa benzeyen bir yapıda hazırlanmıştı. Farklı versiyonları var. Fakat sucuğun içerisine, yani sucuk zarının içerisine bütün et parçalarının atılmış hali. İsmi kazı. Çok hoşuma gitti. Lezzetli bir parçaydı. Kımızını da ilk defa Kazakistan'da içtim. Moğolistan'da da aynı şekilde at etini yedim. Kımızını da Moğolistan'da içtim. Kımız mayalandırıldığı zaman işte sarhoş edici etkisi oluyor. Ve hızlı çarpabiliyor. Yani normal at sütü bile keskin aslında. Yani bizim ekşi ayran tadında bir tadı var. Bu arada kışın mesela hiç hasta olmazmış at sütü içenler. Gerçekten ben de kış mevsiminde gittim ve bol bol içtim. O kadar hava değişimi olmasına rağmen beni çarpmadı. Hayatımda yediğim en güzel pilav Kırgızistan'daydı. Özbek pilavı veya işte Türkmen pilavı olarak. Müthiş böyle iri taneli pirinçler, üzerinde yerel havuç parçaları, en üzerinde at eti, yani kazı parçaları ve en üzerinde de bıldırcın yumurtası vardı. Atom gibiydi. Yani hayatımda yediğim en güzel pilavdı gerçekten. Moğolistan'dan ilginç bir hatıram var. O çadırda bir gün kaldığım ve çocuklarla bir Kazak aileyle vakit geçirdiğim hadisede şöyle bir olay yaşadım. Bize sofra getirdiler. Hemen misafir geldiği zaman hemen bir sofra kuruluyor oraya. Sofrada samsa vardı yine Moğolistan'da. Pardon, bağırsak vardı, özür dilerim. Bağırsak yine bizim pişiye benziyor. İsmi bağırsak, samsa değil. Şekil olarak samsaya benziyor. At sütü getirdiler. Bal, tereyağı falan getirdiler. Şekerleme getirdiler. Bir de çay getirdiler. Fakat çay sütlü çaydı. Şimdi ben ilk defa sütlü çayı Pakistan'da içtim. Yabancı değilim aslında. O bölgede sütlü çay meşhur. Ve ben çok beğeniyorum. İçimi yumuşak olduğu için. Fakat çayı içerken yani bir tereddüte kapıldım. Çayın böyle değişik bir tadı vardı. Çorbaya benzeyen bir tadı vardı. Bu çay mı diye bir daha sordum. Evet çay dediler. Dedim ama bunda bir değişik bir tat var. Yani tuzlu gibi, acı gibi bir tat var bunda dedim. Şaşırarak evin atası, oradaki yaşlı kişi, evet dedi, bu tuz var bunda dedi. Bu sefer ben şaşırarak, nasıl ya dedim. Tuz mu atıyorsunuz çaya dedim. Evet dedi, siz ne atıyorsunuz dedi. Biz dedim şeker atıyoruz dedim. Çaya şeker mi atılır ya falan dedi. Abi çaya tuz mu atılır ya falan dedim ben. Bayağı bir şaşırdım orada. Yani bildiğin çayın içerisinde tuz katıyorlar. Hatta çayı şöyle yapıyorlar, yani üzerine tuz sepeleme değil. Tencere, önce çayı demliyorlar. Çayı süzüyorlar. Daha sonra içerisine süt katıyorlar. Kaynatıyorlar. Kaynarken üzerine tuz katıp karıştırıyorlar. Çorba yapar gibi çay yapıyorlar.
İlk başta çok ağzımı burdu falan böyle. Bana şeker getirdiler. Sonra inat ettim. Yok dedim, şeker atmayacağım. Tuzlu çayı içtim. Bir süre sonra alıştım ama bol bol susadım tabii orada. Hani bir deyiş vardır, çok okuyan mı, çok gezen mi diye. Mesela o daha önce anlattığım Cengiz Aytmatov'un veya Halit Hüseyin'in kitaplarını bizzat orada yaşamak var ya, bu aslında şunu gösteriyor. Hem okumak hem de gezmek gerektiğini gösteriyor. Sadece okumak veya sadece gezmek yeterli gelmiyor. Bu ikisini birleştirdiğinde tabiri caizse Voltron'u oluşturmuş oluyorsun. Ben her seyahatten sonra çok farklı bir psikolojiyle geliyorum. Ve geldikten sonra yaklaşık işte bir ay boyunca bu psikolojiden kurtulamıyorum. Yani o gittiğim diyarlar, o coğrafyalar sürekli etrafımda dönmeye devam ediyor. Benim için çok farklı bir psikoloji. Eminim her gezgin için bu da vardır. Ne kadar çok köy, şehir, kasaba ve ne kadar çok ülke gezersem kendimi o kadar çok özgür ve o kadar çok büyük bir köyde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Yani mesela şu an Moğolistanlı birini gördüğüm zaman sokakta hemen ona gidip selam veriyorum. Veya bir Kırgız gördüğüm zaman öğrendiğim çatpat Kırgızcayla hemen gidip selam veriyorum. Hemşerimi görmüş gibi seviniyorum. Bu da şunu katıyor bana. Bütün dünyayı sahiplenebiliyorum aslında. Çünkü oraya gittim, oraya ayak bastım ve orada bir parçamı bıraktım. Oradan da bir parçamı alıp Türkiye'ye geliyorum. Bu bende bütün dünyayı sahiplenme ve bütün dünyayı daha iyi özümseyebilme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Her seyahatte bu birkaç tık daha gidiyor. Şimdi Türkiye içindeki seyahatlerimde çok fazla bir hazırlığa ihtiyaç duymuyorum. Genelde sırt çantamı alıp bir tane fotoğraf makinemi alıp gidiyorum. Orada mutlaka birini bulup konaklayabiliyorum. Fakat ilk defa yurt dışına çıkarken, bunu fotoğraflarda da görebilirsiniz, o kadar acemiydim ki, üstelik oraya bir proje için gidiyordum. Ayağımda rugan ayakkabı vardı. Üzerimde gömlek vardı ve bildiğin böyle takım elbiseyle falan gidiyordum. Yani öyle bir psikolojiyle hazırlanmıştım. Afrika savanasında ayağımda parlak düğün ayakkabısıyla tozun toprağın içerisinde fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Mesela o Erar kabilesiyle uçan adam pozu verdiğimizde ayağımda parlayan bir rugan ayakkabı vardı. Daha sonra tabii gittikçe tecrübe kazanınca sistem oturdu. Ben genelde seyahatlerimde önce ekipmanlarımı düzüyorum. Makineler, lensler, drone, ekipmanlar, bataryalar, şarj aletleri, önce onları diziyorum. Çantada boş kalan yere de kendi şahsi kıyafetlerimi, ihtiyaçlarımı koyuyorum. Yani birden fazla pantolon, birden fazla gömlek, ceket gibi kıyafetlere ihtiyaç duymuyorum. Benim için öncelik o gittiğim lokasyonlarda, ülkelerde hikayeleri yakalayabilmek. Bunu da bir pantolonla, bir gömlekle, bir çorapla yapamıyorsun. Eğer bir yedek bataryan yoksa o hikayeyi kaçırıyorsun. O yüzden benim için o batarya o kıyafetlerden daha önemli. Daha ötesinde hem kitap olarak hem de internetten, dijitalden araştırma olarak mutlaka o ülkeyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Genel bilgilerin dışında o ülkeyle ilgili bir roman okumaya çalışıyorum. Bunun özellikle faydasını Orta Asya'da, Afganistan'da ve Balkanlar'da gördüm. Oranın ruhunu daha hızlı kavrayabiliyorum, daha hızlı adapte olabiliyorum orayla ilgili bir roman okuduğumda. Veya vaktim varsa bir film izlediğinde daha hızlı adapte olabiliyorum. Sosyal medyada seyahatlerimi ve çalışmalarımı şu an Uçan Adam ismiyle paylaşıyorum. Uçan Adam ismi şuradan geliyor aslında. Ben seyahat ettiğim hem Türkiye'de hem yurt dışında seyahat ettiğim noktalarda çocuklarla havada sıçrarken, havadayken bir fotoğraf çekiyorum ve bu fotoğrafı paylaşıyorum. Normalde Mahmut Gediz ismiyle paylaşıyordum çalışmalarımı. Fakat takipçilerim bir süre sonra bu fotoğrafları da görerek sürekli Uçan Adam, Uçan Adam demeye başladılar. Benim de çok hoşuma gitti. Yani tam yerine rast geldi. Ben de sayfalarımın ismini değiştirdim. Uçan Adam olarak devam etmeye başladım. Ve her gittiğim ülkede çocuklarla beraber keyifli, enerjik ve havada
fotoğraflar çekmeye devam ettim. Uçan Adam ismi gittikçe oturmaya başladı bu noktada.